Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu'daki hakimiyetini hızla kaybederken Osman Bey uçlarda fetihten fethe koşuyordu. Selçuklu'ya bağlı beyler ve beylikler, uçlarda ve Selçuklu toprakları içerisindeki beylikler birer birer bağımsızlıklarını ilan ederken, Osman Bey de uçlardaki hakimiyetini kuvvetlendirdikten ve İnegöl'ü fethettikten sonra bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Beyliğini kurdu. Osman Bey artık kendi adına sikke bastırıp, kendi adına hutbe okutmuştu. Bu eylemler hükümdarlık sembolleriydi. Osman Bey bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Anadolu'daki Türkmen aşiretleri de uçlara gelmiş ve Osmanlı Beyliğine katılmışlardı. Osman Bey hız kesmeyerek Köprühisar taraflarına sefere çıkmış, Yenişehir ve Köprühisar'ı fethetmişti. Ardından Yenişehir'i Osmanlı Beyliği'nin baş şehri yaptı. İznik etrafındaki kaleleri ele geçirmiş ve İznik'i savunan tekfurları birer birer bertaraf etmişti. Osman Bey'in asıl hedefi İznik'ti. Çünkü Osman Bey, İznik'i alarak diğer fetihlerinde önünü açacağını düşünüyordu. Ve İznik'i tekrar Türk toprağı haline getirmek istiyordu. Nitekim İznik, daha önce Selçuklular tarafından ele geçirilmiş ve başkent yapılmıştı. Fakat 3. Haçlı Seferi sırasında Selçuklular İznik'i kaybetmiş ve başkenti Konya'ya taşımışlardı. Türkler, İznik'i tekrar alabilmek için defalarca akınlarda ve seferlerde bulunsalar da Bizans, İznik'i korumak için sınırlara kaleler inşa etmişti. Bu sebeple İznik'i tekrar almak daha da zor bir hale gelmişti. Fakat Osman Gazi, Köprühisar, Kulacahisar, İnegöl, Bilecik, Yarhisar gibi kaleleri tek tek düşürmüştü ve artık önünde hiçbir engel yoktu. Zira İmparator II. Andronikos, ordularının çoğunu Yunanistan ve Balkanlarda bulunduruyordu. Yani İznik savunmasız görünüyordu. Bu sebeple Osman Bey hiç vakit kaybetmeden harekete geçmiş ve İznik'i kuşatmıştı. İmparator II. Andronikos, haberi alır almaz derhal başkent Konstantinopolis'te 2000 kişilik bir ordu kurup, ordu komutanı George Muzalon komutasında İznik'i kurtarmak için Osmanlılar üzerine yolladı. Bizans ordusu, Konstantinopolis'ten hareketle İznik'e doğru ilerledi. Bizans imparatorunun üzerine ordu yolladığını öğrenen Osman Bey ise derhal alplerini topladı. 5000 kadar yiğidini yanına alarak Bizans ordusuna doğru harekete geçti. 1302 yılında Osmanlı ordusu ve Bizans ordusu, Bizans kaynaklarında Bafeus olarak da geçen Koyunhisar Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Osman Bey, ordusunu üçe bölerek merkez, sağ ve sol şeklinde konumlandırmıştı. Osman Bey ise merkezde yer aldı. Bizans komutanı Muzalon ise en öne mızraklı piyadelerini yerleştirmiş, arkalarına ise süvarileri ve kendisini konumlandırmıştı. Amacı, gelen Osmanlı saldırısını mızraklı piyadelerle durdurmak ve süvarileriyle Osmanlı ordusunu sarıp kıskaca almaktı. Muharebe, Osman Bey'in yiğit alplerinin saldırıya geçmesiyle başladı. Osman Bey ve alpleri yıldırım gibi Bizans piyadeleri üzerine hücum ettiler. Oluşturulmuş olan mızrak duvarının Osmanlılara karşı çok dayanamayacağını gören Muzalon, derhal süvari birliklerinin sağ ve sol kanatta Osmanlı ordusunun etrafını sarmasını emretti. Süvariler, cephenin arkasına geçip alpleri kıskaca alırken Osman Bey durumu fark edip, derhal alplerinin sağ ve sol kanattan süvarileri durdurmasını emretti. Osmanlı alplerinin at seslerini duyan Bizans askerleri, yönünü arkadan gelen Osmanlı birliklerine çevirdi. Ancak çok geçti. Zira Osmanlı alpleri Bizans birliklerine çoktan yetişmişti. Osman Bey de Bizans piyadeleriyle savaşmayı bırakıp düşman süvarisi üzerine saldırı emri verince Bizans süvari birliği Osmanlılar tarafından kıskaca alındı. Muzalon, piyadelere Osman Bey üzerine saldırı emri verse de piyadeler dehşete kapılmış ve çoğu korkup kaçmıştı. Etrafı sarılan Bizans süvarilerinin moralleri iyice bozulmuştu. Çoğu, Osmanlı'nın yiğit alplerinin elinde bir bir kırılıyordu. Çok geçmeden Bizans ordusu dağılmış ve bozguna uğramıştı. Osman Bey, zaferlerine bir zafer daha eklemişti. Bu muharebe, Osmanlıların aldığı ilk büyük zaferdi ve tarihte Bizans ile Osmanlı arasında yaşanan ilk büyük çatışma olarak geçer. Bu zaferin sonucunda Osmanlılar bolca ganimet ve esir elde etti.
Bunu takiben Osman Bey'in zaferleri ve namı Anadolu'da ve İslam beldelerinde yayıldı. Osman Bey'in küffarla mücadelesini duyan Türk ve Müslüman alimlerle yiğit alpler birer birer Osmanlı Beyliğine gelerek Osman Bey'in tarafında yer aldılar. Osman Bey öyle kuvvetlendi ki, zaten zayıf olan Bizans ordusu Osmanlılar karşısında iyice güçsüz duruma düştü. Bizans öyle bir duruma geldi ki, Osman Bey'e karşı bir ordu bile tertip edemiyordu. Osman Bey'in kurduğu bu yeni devlet, Bizans'ın kabusu olmaya devam edecekti.